Canlar selamlar, ben Age of Tactics. Dostlarım, umuyorum ki iyisinizdir. Bayram sonrası böyle bayramda bir yoğunduk, yorgunluk geçirdik. Şimdi artık videolarımıza güzel güzel başlayalım diyerek strateji bölümünden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burayla ilgili bir video çekmem için talep de geldi. Kimilerinin burayı doğru düzgün ilerletmediğini de öğrendim. Arkadaşlar burası gerçekten önemli. Hem burayı kullanmak önemli hem de doğru ilerletmek önemli arkadaşlar. Şöyle size buradan aldığım toplam bonusları bir göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı tapınaklar var. Biz her birine tapınak diyelim şimdi. Örnek veriyorum, sadece şuna bakalım. Tüm birim türlerinin saldırı bonusunu %5 arttırmış. Buraya iniyorum, tüm birim türlerinin saldırı bonusunu %2,5 arttırmış. Bir daha geliyorum, saldırı bonusu yine 2,5 artmış, etti 10. Burada da %5 var, %15. Hadi diyelim şimdi %15 total tüm birimlerin saldırı bonusunu arttırdın. Bir de geliyorum mesela süvariler için. Şöyle baktığınızda totalimiz şu anda %15'ti. Süvarilerin %20. Çünkü ekstra olarak süvarilerin de saldırı bonusunu %5 arttırıyor. Ve aynı şeyi mızraklarda yapıyorum ben. Yani %20, biri kadar. 1000 vuruyorsa 1200 vuracak gibi bir şey oluyor bu. Ciddi bir artış sağlıyor burası. Ve bu sadece saldırılarda değil. Bakın mesela savunma bonusu da var, can bonusu da var. İşte birim kaybı önleme var. Seferberlikte saldırı, seferberlikte savunma ya da toplama birliklerinin toplama hızı, geri dönüş hızı gibi birçok etkiyi arttırıyor. Buradan alınan bonuslar gerçekten önemli ama düzenli bir şekilde almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber hem Era 31'deki hesabımda ne konumda olduğumu göstermek istiyorum. Hatta tüm kahramanları sizlerle birlikte konuşlandırmak istiyorum ve bu strateji kısmı ile ilgili neler yapılabilecekse her şeyi size hem bu hesabımdan hem de bildiğiniz üzere free to play bir şekilde oynadığım 333. serverdaki hesabımdan sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu konuşlandırdığım kahramanları geri çekeceğim ve sizlerle birlikte doldurmaya başlayacağız. Arkadaşlar öncelikle şöyle basit bir şekilde üstünden geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burası zaten bir konuşlandırma ekranı. Burası işte gezgin havza dedikleri kılıçlı birlikleri yerleştirebildiğiniz bir ekran. Burada mesela kılıç bazlı özellikler var. İşte bir diğerine geldiğinizde mızrak, bir diğerinde süvari, bir diğerinde de okçu. Bir de genel, yani tüm birlikleri yerleştirebildiğiniz ekranlar. Buraya her sınıftan birlik yerleştirebiliyorsunuz. Fakat bu özel etkilerin bulunduğu alanlara okçuyu yerleştirebiliyorsunuz mesela sadece buraya. Buradaki konuşlandırma yuvalarını açmak için abi konuşlandırma paraları kazanmamız gerekiyor. Bakın şu an benim elimde mesela 272 tane var abi. Bu konuşlandırma parasını nasıl elde ediyorum? Siz de biliyorsunuz zaten bu kısımları. Yıldız Hanedanı kısmında fetih ilerlemesi sağladınız mesela. Şu an ben 200'e gelmişim. 200'e geldiğim için burada mesela oynama zaman ödülleri diyor. Burası artık saatte bana 4 adet veriyor. Şöyle topluyorum. Mesela 21 tane daha elde ettim şu anda. Burası tabii ki bildiğiniz üzere ek olarak bir de hanedan katkıları sağlıyor. Ama şu an konumuz hanedan katkıları değil. Biz şu anda konuşlandırma paraları ile ilgileniyoruz. Şuradan bir çıkalım. Buraya tekrar döneceğim. Neden döneceğimden de size bahsedeceğim abi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın, örnek olsun diye şöyle bir geleceğim. Benim burada bakın 5 yıldız bir kahramanım var. 5 yıldız ve 120 seviye diyeyim. Şurada vardır öyle bir örnek. Aynen. Maksimum 2000 puan alabiliyorsunuz buradan. Yani şurada stratejik puan olarak 2000 puan alabiliyorsunuz tek bir kahramandan. Maksimum puanı da 120 seviye ve 5 yıldız olduğu durumda alabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ben şu an buraya bir tane 5 yıldız ve 120 seviyeyi tamamlamış bir kahraman eklediğimde 2000 puan şurada mevcut stratejik puan olarak gözüküyor. Şimdi bu kahraman eğer 5 yıldız olmazsa, şurada bir yerde Mansa Musa vardı. Bitirdik neredeyse. Aynen. Gördüğünüz gibi 120 seviyeyi tamamlamışım ama 5 yıldız değil 1750 veriyor. Arkadaşlar yani bu bize şunu söylüyor. Kahramanlar hem 5 yıldız olmalı hem de 120 seviyeyi doldurmalı. Şimdi biz 120 seviyeyi zaten rahatlıkla doldurabiliyoruz artık eralar olarak ya da tüm sunucularda artık rahat bir şekilde 120 seviyeye çıkabiliyoruz. Fakat yıldızlar bizi biraz zorluyor. Bakın şöyle biraz daha geriye gittiğimde eğer 4 yıldızı tamamlamamışsa yine 120 seviyeyi tamamladığı takdirde bu sefer 1500 stratejik puan veriyor.
veriyor kahraman bize. Biraz daha düşünce zaten durumlar değişiyor artık abi. Bayağı az vermeye çalışıyor. Ya 1500, 1750 falan bizi burada kesmeyecek diyebilirim size. Şimdi bu noktada şunu size aktarmak istiyorum. Eğer buradaki fetih kısmındaki ilerlemeye takılanlar varsa ya burası gerçekten önemli. Neden önemli? Mesela bakın 200. seviye için bana 11 tane efsanevi geliş görevi alım jetonu veriyor abi. Bu jetonları buradan bayağı bir alıyoruz. Bak her seviyede biz bu kadar aldık. 10 tane verdi, 9 tane verdi. Hatta bu ara inanılmaz bir şekilde efsanevi görevi geliş jetonu kullandık abi. Tabii ki de oyunun bunları bu şekilde vermesinin bir amacı var abi. Yani burada bize bu şekilde rahat rahat vermesinin tabii ki de bir amacı var. Buradan satın da alabiliyorsunuz bu arada ama bence almayın. 2000 imparatorluk parası etmez. Öyle bir şeye kalkışmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani elinizde çok imparatorluk parası olsa dahi buradan almanıza değmez. Hatta ve hatta yani kahramanlarınızı aman ben bunu 5 yıldız yapacağım diye gidip buradan hani birliklerimizde kullanmadığımız örneğin mesela ben şu anda Lagertha kullanmıyorum abi. Lagertha'yı kullanmıyorum ve bunun için ben gelip burada bunu 5 yıldız yapmaya 270 tane ya da işte son raddeye geldiğini farz edelim artık. 10 tane gerekiyorsa bile 10 tane madalyanızı kullanmanıza gerek yok abi. Öyle bir şeye kalkışmayın. Zaten bu efsanevi göreve geliş jetonlarıyla siz kahraman aradığınız takdirde burada birliklerinizi güzelce 5 yıldıza doğru getirebiliyorsunuz. Mesela bakın ben de şu an Tokugawa 4,5 yıldıza geldi. Şu an yapabiliyor muyum? Yani yapmamın da çok bir önemi yok zaten. Ama buralar zamanla dolacak. Yani fetih seviyeleri de bunun için gerçekten önemli abi. Ben burada şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Bakın böyle 5 yıldıza yaklaşanları artık hani biraz daha yakın olanları 120 seviyeye çıkardım. Mesela şunları çıkarmamışım daha. Ya da Toyotami miydi? Toyotami'yi çıkarmadım ya da Hammurabi'yi yapmadım. Yani yıldızı biraz daha fazla olanları böyle 120 seviye yapıp kullanmaya çalıştım. Burada tabii ki de birliğin sınıfları da bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim strateji ekranımıza. Sizinle birlikte bu ekranı doldurmaya çalışalım. Bakın şu an gördüğünüz gibi herhangi bir strateji konuşlandırması yapmadığım için herhangi bir bonus alamıyorum buradan. Arkadaşlar burada zaten sizin de tahmin edeceğiniz gibi önceliğinizi ana birliğinizin tapınağına vermeniz gerekiyor. Yani bunlara tapınak diyorduk ya. Ana birliğinizin bulunduğu kısma vermeniz gerekiyor. Ama bu hangi öncelik? Şimdi mesela siz işte süvari ve kılıçlısınız. Süvari ve kılıçlıyı yapın abi. Okçu ve mızraklıyı ilerletmenize gerek yok. Önceliğinizi süvari ve kılıçlıya verin. Şimdi ben şöyle geliyorum Kroy Tapınağı'nda bir bakıyorum. Arkadaşlar şimdi bu Kroy Tapınağı'na baktığınızda ilk 3 seviye bu her tapınakta böyle bu arada. İlk 3 seviye gerçekten özel bonuslar oluyor. Mesela bu Kroy Tapınağı'nda birinci seviyede saldırı bonusunu, ikinci seviyede savunma bonusunu %5 arttırıyor. Üçüncü seviyede can bonusu bakın 4'ten sonrasına bakın. Toplama birliğinin birim kaybını önlemesi, seferberlikte savunma, dünya haritasında toplama yani daha genel şeyler bakın burada. Geri çekilen birliklerin yürüyüş hızı, seferberlikte saldırı bonusu. Şimdi burada tabii ki de önemli durumlar var. Mesela toplama günündesiniz. Burayı böyle hepsini dolduramayan biri olduğunuzu düşünerek söylüyorum. Toplama günündesiniz. Abi buraya dayayın. Bak burada %5 buraya kadar getirin. Yani kahramanları hemen doldurun, konuşlandırın ve 10.000 stratejik puanı elde edip toplama hızını elde edin arkadaşlar. Ya da hatta 11.000 puana çıkın. Geri çekilen birliklerin yürüyüş hızını da arttırın abi. Ya da çok seferberlik olan, çok seferberlik açılması gereken bir gündesiniz. İşte KVK savaşınız ya da ilkel çatışmadasınız. Yani bir savaşın içindesiniz. Burayı son seviyeye kadar getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer tapınağa şöyle bakalım. Yine ana genel olanlardan. Bakın ilk 3 seviyeye baktığınızda aynı bonuslar bunlar bir öncekiyle. Dördüncüye baktığınızda arkadaşlar burası biraz daha böyle savaş odaklı bir alan olmuş. Yani tapınağın gözü alanı biraz daha böyle savaş odaklı. Bakın mesela 4. seviye diyor ki iç kaleyi savunurken saldırı bonusu artar diyor. Yine savunurken savunma bonusu artar diyor. Sur sağlamlığı, birliklerin hasarı bakın bu güzel %5 arttırması gayet güzel. Yağmalama limiti diyorum ya yani sanki böyle savaşla ilgili bir kısım yapılmış gibi. Bir de gördüğünüz gibi son seviyede birlik kapasitesini 500 arttır diyor. Şimdi bakın ben buraları zaten konuşlandırma yuvalarını sonuna kadar açtım. Aynı şekilde burada da açtım. Hepsi açık bende şu an. Bunlar haricinde bir de nereler var? Şöyle benim ana birliklerim süvari ve mızrak. Mızrağı da yeni geçtim biliyorsunuz. Okçuyu bıraktık artık abi. Mızrağa geçtik. Süvariden göstereyim şöyle. Süvaride ben 4 tane konuşlandırma yuvası açabildim. Burada da yine arkadaşlar ilk 3 seviye süvari ile ilgili. İlk 3 seviyeden sonrası yani böyle gösterelim bakalım beraber. Bakın ilk 3 seviyede süvari saldırı bonusu, süvari savunma bonusu ve can bonusu veriyor. Dördüncüye bakın tüm birimler. 5'e bakın yine tüm birimler.
6'ya bak, süvari eğitim kapasitesi. Abi bildiğin yani bu kısım beni yap diye yalvarıyor. Aynı şekilde mızrakta da böyle. Aynı şeyler. Bonus miktarları aynı bu arada. Devamı da yine aynı şeyleri bize sunuyor arkadaşlar. Tüm birim türlerini saldırı, savunma bonusu. Burada biraz eğitimle ilgili bonuslar. En sonunda da birlik kapasitesini arttırır diyor arkadaşlar. Yani baktığınızda bu süvari ve mızrak kısımları gerçekten önemli. Şimdi burada mızraktayken hazır böyle konuşlandırmaya başlayalım. Dostlarım, buraya sadece mızrak sınıfındaki birlikleri koyabiliyorsunuz. Ben hemen şöyle ana birliğimi buraya yerleştiriyorum abi. Mansa Musa'yı da koydum. Şöyle 2000'leri de koydum. Bakın şu anda 9750 puana ulaştım ve daha başka yuvam yok. 600 taneye ihtiyacım var. Yani baktığınızda buraya şöyle bir bakarsanız abi, şunu koymasam da herhangi bir bonusu tetiklemiyorum. Gördünüz mü? O zaman bunu koymama gerek yok abi. Burada bekletmeme gerek yok. Ben bunu diğer taraflarda kullanabilirim. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bunları buradan kaldırırsınız. İşte Mansa Musa'yı koyarsınız. Zaten 8000'e kadar olacak ya. Şurada böyle daha hafif olanları koyduğunuzda bakın 8050'ye geldi. Güzel de oldu bu arada. Ben eğer bir sonraki yuvayı açarsam buradaki düzeni değiştireceğim. Ama şu an bunları bu şekilde yaygın bir şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar. Yani bir tane yuvayı boş bırakmaktansa daha küçük strateji puanı veren, daha az strateji puanı veren iki kahramanı da kullanarak değerlendirebilirim dedim ve burayı bu şekle getirdim şu anda. Şimdi hemen şöyle süvariye geçelim abi. Süvaride geliyorum, direkt şöyle Lub'u, Zoyun ve Atilla'yı bu şekilde yerleştirdim. Şimdi 2000 puan verebiliyor muyum? Daha aynen verebiliyorum. Elimde mevcut abi. 2000 verdiğimde nereye kadar geliyor? Şuraya kadar geliyor. Bakın dördüncü yuva pardon, beşinci yuva daha açık değil. O yüzden ben bir tane daha 2000 şöyle Rani Durgavati'yi koyalım. Rani'yi de yerleştirdim. Burayı direkt 8000'e çektim ve bıraktım abi. Şimdi bir sonraki konuşlandırma yuvasını açacağım. Onu açtığımda da artık buraya da büyük ihtimalle bir 2000'lik daha yerleştiririm. Şöyle olacağını düşünüyorum. Burası 9000, burası 10.000 olacak. Bir önceki öyle miydi gerçi ya? Düşünmemize gerek yok. Ha pardon. Burası 10.000, burası 11.000. Sonuncu da büyük ihtimalle 12.000 olacak abi. Çünkü başka türlü bak 6 tane yuva var. 6 çarpı 2'den 12.000 elde edebiliyoruz maksimum. Ya ben bu kısımları, yuvaları açayım, bir açtığımda hepsini 2000'lik dolduracağım zaten. Direkt buradaki full etkiyi almak istiyorum çünkü. Ama şimdi bana şunu sorarsanız, burada abi mızrağın sonuncusunu mu açacaksın yoksa süvarinin beşincisini mi açacaksınız derseniz, arkadaşlar ben mızrağın sonuncusunu açacağım. Çünkü mızrağı ana birlik yapma yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi gelelim şöyle ana tapınaklara. Ya da oraya gelmeden önce bakın, okçuda herhangi bir hiçbir şey yapmadım. Ama şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz bunu beşinci seviyeye kadar getirirsiniz. Mesela beşinci seviyede ne kadardı? 8000 diyor. Biraz fazlaymış bu arada. Beşinci seviyeye kadar getirebiliyorsanız açın. Burada tüm birim türlerinin bonuslarını alın abicim. Ya şu an o kadar konuşlandırma parası bize vermediği için zaten yapamıyorum. Arkadaşlar bu arada bunu, konuşlandırma paralarını almak için herhangi bir gayrete girmenize gerek yok. Sadece aktif olup Fetih'teki saatlik ödülleri toplamanız yeterli. Yani bunlar bedava abi. Okçuyu ilerletmediğimi söylediğim gibi bir yandan bakın, kılıcı da herhangi bir şey yapmadım. Çünkü benim iki ana birliğim var. Süvari ile mızrak. Şimdi şöyle ana tapınaklara geliyorum. Kroy tapınağı diyor. Abi bu Kroy tapınağını ne yapacağız? Nereye kadar gidebiliriz? Şu an bak mesela benim seferlikle ilgili ya da geri çekilen birliklerin yürüyüş hızıyla ilgili herhangi bir ihtiyacım yok. Ama devamlı toplama yapan biri olduğum için 6. seviyeye kadar getirmeyi zaten istiyorum. Şimdi bakın buraya abi, ben önce süvari ya da mızrak olmayanları koymaya çalışıyorum. Yani okçuyu yerleştirdim. 2000 puan veren bir diğer okçu. Yine burada bir okçu daha var. Bir tane daha var abi şöyle. Oldu mu bu arada? 6. seviye yok. 10.000 gerekiyor. Bir tane daha koymam gerekiyor abi. Ona da şöyle 2000 olan bir tane mızrak attım. İhtiyacım olduğunda bunları buradan kaldırırım. Şimdi bakın, ihtiyacım olduğu kadarını aldım ben buradan. Neden böyle yapıyorum? Çünkü bir tapınağım daha var abi. Oraya da yerleştirmem gerekiyor. Bu 2000 zor oluyor abi. Bu kadar 5 yıldız kahraman biraz zor. Bak açık mı? Son yuva yine açık. Bıraktım, şu an devam ediyorum abi. Eğer baktım ki orada dolduramayacağım, burada şunu da yapabilirim. Sondaki 2000'liği kaldırırım abi. Şöyle aşağıya gelirim. Hatta öyle devam edelim isterseniz. Şurada mor binlikleri böyle yerleştirip tekrardan bu 6. seviyeyi açabilirim ve yuvaları da doldurmuş olurum ve 2000'lik bir kahraman da elimde kalmış olur abi. 2000 strateji bonusu veren. Şimdi diğer tapınağa geliyorum. Tapınağın gözü diyor. Burada nereye kadar gelmek istiyorum? Ben burayı fulllemek istiyorum. Neden fulllemek istiyorum? Bakın en sonunda birlik kapasitesi var. Eleyebileceğim bir bonus değil bu yani. Şimdi tamam, geri çekilen birliklerin yürüyüş hızı ya da yağmalama limiti şu an benim için önemsiz olabilir. Ama birlik kapasitesini arttırmak benim için önemli. O yüzden geliyorum buraya, 2000
2000'likleri buraya dizmeye çalışıyorum abi. Zaten elimde çok fazla olmadığı için bunları yerleştirdim. Mesela şimdi buraya kadar geldik abi. Bize şu an farkındaysanız 5 tane daha full yani 2000 strateji puanı veren kahraman lazım abi. Şöyle bir yani geri geliyorum ve bakıyorum zaten elimde 5 tane yok. Yani son seviyeyi alamayacağım. Bakın elimde 4 tane kaldı. Yani buraları da çıkarttığım takdirde diyorum. 4 tane kaldı. Burayı beşleyemeyeceğim için son seviyeyi alamayacağım için diyorum ki benim buna da ihtiyacım yok abi. Tamam benim şu an buna da ihtiyacım yok. O zaman 12.000'e kadar geleyim diyorum. Yani 5 tane boşlukla 12.000'e gelmeye çalışacağım. Yani rahat bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Şöyle bakayım. 11.000 aynen 13.000'e kadar çıktık. Bakın gördüğünüz gibi şu an burada yine bir yuvam boş kaldı ama alabileceğim maksimum yere kadar geldim zaten. Ya burası böyle strateji kısmı olmasının sebebi bu diye düşünüyorum ben. Çünkü biraz böyle yani hesap kitap basit bir şekilde yapabiliyorsunuz ama farkındaysanız şunu da fark etmiş olmanız gerekiyor. Elimizdeki 5 yıldızlı kahraman sayısı gerçekten çok önemli abi. Ya mesela benim elimde olmuş olsaydı 5 tane şu an burayı doldurmuştum ve buradaki bonusları almıştım. Kimileri bunları almıştır bu arada. Ya da yine buradaki seferberlikte saldırı bonusunu falan arttırabilirdim yani. Öyle açık kalırdı ve içim rahat ederdi abi. İlerleyen süreçte şimdi ne yapmayı düşünüyorum? Ya önceliğim benim daha çok bu az önce dediğim gibi savaş alanını doldurmak. Buraları böyle dolduracağım. O yüzden işte şu kahramanları getirdim. Bakın bunlar zaten kendiliğinden 5 yıldız olduğunda buralar 2000 toplam 1000 puan daha verecek ve şunu açmış olacak. Benim geriye sadece şuraya 2000'lik bir tane kahraman koymam gerekiyor. Bunu da büyük ihtimalle Dido bakın geldi gelecek zaten. Dido'yu koyar geçerim abi. Hatta şöyle yapayım. Şuradan Theodora'yı çıkarayım. Valilerde kutu aldıkça çünkü bunu devam ettiriyordum. Şunu koyayım. Bu böyle hazırda beklesin diyelim abi. Şimdi buraya geldiğimizde ise arkadaşlar farklı bir görüntü göreceğiz. Burada bonuslar biraz daha geride tabii ki. Şöyle geliyorum bakın Kroy Tapınağı'na bakıyorum. Her şey yarım yamalak abi. Ama yine bir yere kadar getirmeye çalıştım. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. Benim elimde çok fazla 2000 stratejik puan veren kahraman olmadığı için ben burada önceliğimi şunlara verdim abi. Burayı yani yine süvariyi ve mızrağı ilerletmeye çalıştım abi. Bakın mesela burası şu an 5. yıldıza kadar açılmış durumda. Süvariye bakıyorum abi. 3. yıldıza kadar açılmış durumda. 4. yıldızda açabiliyoruz. Birazdan hangisine harcayacağımıza birlikte karar veririz arkadaşlar. Şimdi şöyle geliyorum. Toprağın gözü kısmı. Az önce böyle fullememiz gerekiyor dediğimiz kısım abi. Burada biraz daha şöyle yapmayacağız. Yani şimdi bir öncekinde o kadar bir şansımız vardı. Hani geriden buna ihtiyacım yok, buna ihtiyacım yok, şuraya kadar yapayım gibi bir haldeydik ama burada nereye kadar gelebildiğimiz önemli abi. Ben şöyle hepsini bir kaldırayım abi. Sıfırdan bir başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinden kaldırdım. Şu an herhangi bir stratejik konuşlandırmamız olmadığı için herhangi bir puan ya da bonus elde edemiyoruz. Kroy Tapınağı'na girelim abi. Şimdi burada istediğim nokta ben şuraya kadar net bir şekilde istiyorum. Yani 6000 puanı burada net bir şekilde hedefliyorum abi. Önce bir hedeflerimize bakalım sonra neler yapabildiğimizi gözetleyerek adımlarımızı atarız. Yani bir sonraki aşama benim için ne olabilir? Belki yine 10.000 puan dünya haritasında toplama hızını %5'e arttırmayı isteyebilirim. Geliyorum bir sonrakine yani toprağın gözü kısmına geliyorum. Burada da bir önce iç kriz savunurken diyor. Yine burada da 6000'lik kısım beni ilgilendiriyor. Yani 6000'e kadar talep ediyorum şu anda. Hedefim orası. Süvariye geldiğimde yani burada şu an zaten 6000'e kadar açık. Hepsini istiyorum ama 3 tane kahraman. Üçü de zaten 5 yıldız olmadığı için 6000 çıkaramam burada. Dördüncüyü büyük ihtimalle açmamız gerekecek. Mızrağa baktığımda ise yani burada yapabildiğimiz kadar yapabiliriz. Şöyle mızraktan bir başlayalım abi. Herhangi bir şey geri almamız gerekirse alırız zaten. Elimizdeki mızrakları yerleştiriyorum ben şöyle. Şöyle 1700'lükleri bir koydum. 5200 puanım var. Benim şu anda şurayı da açabilmek için 750 puana ihtiyacım var. Ama bunu da açabilmek için 1750 puana ihtiyacım var. 1750 yapabilirim gibime geliyor. Bakıyorum 2 tane kahramanla mı yapacağım? He zor. 1750 yapamıyorum. 750'yi de tekte çıkaramıyorum. Yani 2 kahraman koyarak falan çıkaramıyorum. Bodika'yı koymak zorunda kalabilirim bu durumda. Şöyle koyduğumda 6300'e kadar geliyor abi. Şunu çıkarıp 3 kahraman koyduğumda ne oluyor diye bir kontrol edeceğim. Ha 2 kahraman koyabiliyorum değil mi? 5000. O zaman şöyle yapsak daha iyi olacak bizim için. Şöyle dedim. Dedim ki mızrakların can bonusunu da %2,5 arttıralım dedik abi. Şunu şuraya koyacağım. Sinirim bozuluyor böyle. Tamam.
Burada 4 dedik ve 4 kahramanımızı buraya yerleştirdik. 6000 puanımızı 6300 biraz fazla oldu ama yapacak bir şey yok abi. Süvariye geliyorum, 3 kutu var. Yani burada zaten yapabileceğimiz 3 tane 2000'lik kahramanım olmadığı için 3000'i net bir şekilde almamız gerekiyor. Ben de direkt olarak 3000'i oynayacağım abi. Şöyle yapalım. Şöyle direkt 3000 alıyorum sanırım. Aynen. Bir tane daha açarsam 6000 yapabilir miyim? 1500'lük 2 tane şunları da koyarak yapabilirim aslında. 6000 yaptığımda can bonusu veriyor. Güzel. Bir diğer taraflara da bakalım. Ona göre değerlendirelim. Şimdi şu ana tapınakları fullledik mi biz? Buraları fullledim diye hatırlıyorum. Aynen. Fulllemişiz. Şimdi burada ne yapabildiğimize bakalım. Şöyle bir yerleştirelim. Bakalım nereye gidiyor abi. 5300 oldu. Biz nereye kadar gelebiliriz demiştik? 6000. 700'lük bir şey lazım. Şunu koyabiliyorum. 6050 de bırakabiliyorum burayı. Yani devamını yapmama gerek yok. Çünkü elimde zaten kahraman yok artık. Buraya geldiğimde de burada da yine 6000'lik bir şey istiyorduk. Umarım çıkar diyeyim. Şöyle dolduralım abi. Şu minik minik. Çok zor. Ya 2550 olmaz. Bu şunu gösteriyor bize. Bizim burada bir şeyler yapmamız gerekiyor abi. Tüm bilim türlerinin can bonusu diyor. 6000'i oradan verip şu ikisini açabilir miyim diye düşünüyorum ama yok canım, nasıl açacaksın? 3000'i açarsın, diğerini açamazsın. Şuradaki fazlalıklarıma bakacağım. 3000 diyor. Burası 3000'de kalsın bence. Şurada da 6300'dü. Burayı herhangi bir şey yapabiliyor muyuz diye tekrardan bir düşünmek istiyorum. Elimde şunlar var. Yani şu kısmı da 3000'e getirebilmiş olsam aslında benim için yeterli olacak ama bu birliklerle çok zor. Şu an 2550, elime bir 500'lük lazım. Aslında şurada biraz TP'lerimi kullanarak, yani kahramanların seviyesini arttırarak bunu sağlayabilirim diye düşünüyorum. Ya 5 yıldıza yaklaşan da kahraman yok. Şöyle bir hemen kahramanları gözetleyeyim abi. Şurada mesela şuna geldiğimde bunu fullleyebiliyor muyuz? Yok, bir önemi yok. Basmayalım o zaman. Dido'yu 3 yıldız yapabiliyoruz sanırım. Buradan biraz puan alabiliriz. Derik 5 yıldız oluyor mu? Yok, olmuyor. Ya bunları kullanmayı tercih etmiyorum ama yine de 3 yıldız yapıp bir puan alabilirim abi. Bakın mesela efsanevi göreve geliş jetonları sayesinde şu an bunu 3 yıldız yapabiliyorum ben. Şimdi size buradaki fetih kısmından da bahsedeceğim. Dido'yu da 3 yıldız yapalım abi. Buradaki fetih kısmında nasıl hareket etmem gerektiğini de, orayı da bir planlamam gerekiyor yani. O fetihte de ilerleyeceğim ki bana jetonları vermeye devam etsin. Şöyle 2 tane 3 yıldız yaptık. Şuna bakıyorum, 5 yıldız geliyor mu? Aynen. Bunu valide kullanmak isterdim ama yapacak bir şey yok. Ve bir tane 5 yıldız ve 120 seviye kahramanımız oldu şu anda. Bu sanırım ilk bu arada. İlk mi? Aynen, ilk 5 yıldızlı kahramanımız şu an. Hemen şurada Kleopatra'yı da 3 yıldız yapayım abi. Buralardan güzel bir puan farkı yaşayacağız gibi duruyor. Aşağıda herhangi bir şey yapabiliyor muyum? Şöyle, aşağıda da pek bir şey yok gibi duruyor zaten. Şimdi tekrar gelelim strateji kısmına abi. Ya hatta strateji kısmından önce şurada bir fetih kısmına gelelim. Arkadaşlar bakın, mesela 116 seviyedeyim ben burada. 116. seviyeyi arttırmamız önemli. Bakın, bana 6 tane efsanevi geliş görevi alım jetonu veriyor abi. Şöyle bir meydan okuyalım. En azından bir tane geçelim. Ben burayı maksimuma kadar ilerletmeye çalışacağım. Bunu yaparken şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela benim Darius'um artık 5 seviye oldu abi. Yani 5 yıldız oldu. Bu kahraman 5 yıldız olduktan sonra bu kahramana tekrar özel jetonlardan gelecek mi? Gelecek abi. Peki onları biz ne yapacağız? Onları artık geri dönüşümle tekrardan kullanıma sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Birazdan onu da size göstereceğim. Ya belki örnek olarak gösteremeyebilirim ama en azından ekranı size tanıtabilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir saldırımız başladı. Şuradan bir becerimizi kullanalım. Bu aşamayı aşmak istiyoruz. Ya artık benim zorlandım, yani hesabın zorlandığı seviyeler bunlar. Aynen öyle, güzel bir galibiyet oldu. 6 tane mesela bu şekilde aldık. Devam et dediğimde direkt devam ettiği için devam ete basmıyorum şu an. Bir sonrakinin şeylerini görmek istiyorum, ödüllerini. Bakın mesela 6-6 devam ediyor ve 1.2 milyon 1.2 milyon kaynak veriyor. Bu ödüller de gayet iyi bu arada arkadaşlar. Her bir seviye gördüğünüz gibi saatte bir hanedan katkısı daha fazla toplamamızı sağlıyor. Bakın burada bakarsanız yine konuşlandırma paralarını burada saatte 4 tane olarak topluyorsunuz. Yani burada aldığınız seviyeler sizin hanedan katkıları almanızı arttırıyor. Alımlarınızı arttırıyor. Bilginiz olsun. Burada da toplayalım şöyle. Bunları da temin edelim. Şimdi elimizde efsanevi göreve geliş jetonlarımız vardı. Tavernadan bildiğiniz gibi bunları böyle göreve alabiliyorsunuz. Bakıyorum, bak bunlar eksikti. 3 yıldız olma yolundaydı. Güzel oldu. İyi ki
geldi. Belki de oldu ama bir seviyeler şu an, onlara bakamayacağım. Şöyle gelelim abi, strateji kısmına girelim. Tekrardan buraya bir göz atalım, bakalım herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela bakın 6550'ye yükseldi şu anda. Yani buradan 500 kurtarabiliriz. Şu 1250'yi çıkardım. Şöyle bir şey yapacağım. Benim burada 3 tane yuvam var mı? Var abi. Şunu ve şunu koyarsam aynen. Tamam. Bu şekilde kullanabilirim şu anda. Diğer tapınağa geliyorum. Burada da 3000 puan yapmaya çalışıyorduk. Burası da zaten 2800 stratejik puana ulaştı. Şöyle bir tane 300'lüğü kaldırıp bunu koyduğum takdirde 3750, bu sefer de çok oldu. Tamam, güzel. Bakın gördüğünüz gibi istediğimize ulaştık. Bir sonraki hedef burayı 6000 yapmak tabii ki de. Ve de buraya geliyorum. Şöyle süvari kısımlarına geliyorum abi. Süvaride de tabii ki 6000 yapmak istiyoruz. 2 kutu daha lazım. 1500'lükleri koyarak diyeceğim ama elimde herhangi bir şey yok. Burayı ilerleteceğim diye diğerlerinden kaybetmiş oluyorum bu sefer. Yani efsanevi görevi geliş jetonlarını toplayarak kahramanlarımın yıldızlarını 5 yıldız yaptığım takdirde buralara artık daha güçlü birlikler ekleyip bu puanları arttırabilirim arkadaşlar. Dostlarım, strateji bölümünü bu şekilde özetlemiş olalım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Birlikte böyle bir uğraşıya girmemiz de güzel oldu. Yani beraber yaşamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve her zaman da söylediğim gibi sizlere taktik diliyorum. Taktikle kalın arkadaşlar.